Ben... Ne oluyor lan? Biliyorsunuz... Ama hala hastayım ya. Neyse. Ben bu Paris'e gitmeden önce... Yani 2 hafta önce... Blast'ın kaçıncı haftasıydı hatırlamıyorum ama... ilaç kullanmayı bıraktım. Arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 hafta olacak bugün itibariyle. Ve bu süreçte... biraz kendimi, hedeflerimi gözden geçirdim. Ve... Hayır, tahmin ettiği şey olmayacak dostum. İlaçları bırakıyorum mu? Azaltıyorum mu? Falan fistan derken şuna karar verdim. Yani şimdi öncelikle şunu size net olarak söyleyeyim. Yani ben bu konularda zaten size başından beri. Ya benim şu sosyal medyada size dürüst olmadığım herhangi bir nokta olmadı. O yüzden ilaç konusunda da zaten en başından beri hep hiç böyle yok. Az kullandım, çok yaptım, şunu almadım, bunu almadım, çok sağlıklı ilerliyorum falan filan hiç takılmadım. Tabii elimden gelenin %100'ünü yaptım her zaman biliyorsunuz. Yani kendim için, sağlığım için atıyorum yani gerekli her şeyi aldım. Kan testlerini Türkiye'de şundan eminim ki Türkiye'de benden daha fazla kan testi yaptıran hiçbir sporcu yoktur. Ya bundan %100 eminim. Hiçbir sporcu yoktur benden daha fazla kan testi yaptıran. O yüzden fakat baktığımız zaman beyler arkadaşlar şöyle bir şey düşün. Şöyle bir kanıya vardım artık. Ya ben size her zaman diyorum bir amaca hitap ediyorsa, bir hedefe hitap ediyorsa yani içeriden gelen bir aslında zaaftan veya eksiklikten değil de gerçekten bir hayat gayenize hitap ediyorsa bunu yapmalısınız. Ben de bu zamana kadar hedeflerim neydi? Gerçekten 1.93 boyunda olunabilecek en büyük fiziklerden birini inşa etmek istiyordum. Kendi çapımda veya işte kendi imkanlarım neticesinde. Bunu yaptım. Birazını yaptık. Daha fazla yapabilir miydim? O konuda bir fikrim yok. Açıkçası bunu deneme gibi bir hayalim de yok. Çünkü bu iş gerçekten çok fazla emek isteyen bir iş. Ve ağır siklet yani özellikle yüksek kilolarda bu işin istediği emek, özveri çok farklı. Bunu zaten Türkiye'deki diğer sporculardan görüyorsunuzdur. Tamam, okey. Büyük fizik inşa edebiliyorum. Çünkü kafama koyduğum zaman her şeyi yapıyorum yani. 100 kilo olarak başladığım YouTube kariyerime, ne 100 kilosu 94 olarak başladığım YouTube kariyerime 155 kiloya kadar çıktım. Yani ve çok da kötü bir kompozisyonda olmadı o. Fakat baktığınız zaman sonuçta yarışma kararından da geri çekildiğim için, yarışma kararından niye geri çekildim? Çünkü boyum uzun. Yani bu siklette başarı yakalama ihtimali çok düşük. Bunların hepsi realist yaklaşımlar. Ya baktığınız zaman dünyada sayabileceğiniz 1.90 üstü ağır siklet 2-3 kişi falan vardır belki yarışan. Hatta yarışmıyor bile olabilirler. Sonuçta en başından beri de çok yönlü bir YouTube kanalındasınız. Çok yönlü bir YouTube kanalındasınız. Yani sadece size spor salonuna gir çık göstermedim. Onu gösterdiğim zamanlar da oldu ama ne bileyim bir yerlere gittik, gezdik, gördük, eğlendik, komik içerikler çektik. İlk başlarda size kendinizi geliştirmeniz için birçok planım vardı ve onları gerçekleştirdim. Size aktarmak istediğim konuları aktardım. Keza benim bu süreçte hem mental hem fiziksel hem hayat anlamında gelişimimi gördünüz. O yüzden yani çok da böyle aslında hani bodybuilding değildim. Sadece bir hedef koyduğum zaman peşinden gidiyordum ve o zamanlar hedeflerim oydu. Son bir senedir kilomu hiç 145 kilonun üstüne çıkarmadım. Son bir sene oldu. 145 kilonun üstüne çıkarmadım ve bu durumda çok daha rahattım. Daha rahat hareket ediyorum, daha rahat nefes alıyorum. Daha iyi hissediyorum, daha mutluyum. Ve sonrasında da şu kararı verdik. İşte uzun lafın kısası verdim. Gerçekten bu kiloda olmanın ve tırnak içinde biraz fazla ilaç kullanmanın bana bir faydası var mı? Benim bir amacıma hizmet ediyor mu? Benim size daha iyi, istediğim alanda daha iyi şeyler sunmama yarıyor mu? Dönüp baktığın zaman yaramıyor. Çünkü yani benim şu an size
göstermek istediğim şeyler, anlatmak istediğim şeyler ya da kendi hayatımla ilgili yapmak istediğim şeylerin hiçbiri bununla örtüşmüyor. İşte burada da eee rekalibre edip kendimi diyeyim, rekalibre edip kendimi tekrardan yeni hedefler doğrultusunda bir rota çizmem gerekiyordu ki son bir senedir zaten bu böyle oluyor. Yani yarışma kararını bıraktığımdan beri çok fazla kendimi hiç pushlamadım. Diğer alanlarda kendimi daha fazla geliştirmeye çalıştım. Tabii ki de her zaman iyi gözükmeye, yani ben her zaman iyi gözükeceğim zaten. Yani bunun başka bir yolu yok. Allah korusun bir şey olmadığı sürece. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sadece durum bu kadar fazla kilolara çıkmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum artık. O yüzden nasıl anlatayım size? Bunu sizin anlayabileceğiniz bir şekilde. Şu an mesela hani burada kullanıyorsam, burada bu işi yapmaya çalışıyorsam artık burada yapmaya çalışacağım. Yani arada bayağı bir fark olacak. Öncelikle bir TRT dozunun bir tık üstüyle bir 12 hafta falan geçirmeyi düşünüyorum. Öyle iyice inflamasyon azalsın diye vücuttaki. Ondan sonra da ondan zaten çok ufak, yani total 700 miligramı geçmeyen dozlarda, bütün hepsinden bahsediyorum, total miligram. Devam edip birazcık daha zayıf olacağım yani. İşte hedefim 125 kiloları falan, hiç geçmek istemiyorum açıkçası. 125, 130, 120. Tabii bunu süreç bize gösterecek. O yüzden bununla gene size açıklıyorum. Yani durum bu. Bu demek değil ki ya abi salacaksın bu işleri falan filan. Hayır. Büyük ihtimalle beni 2022'den beri takip ediyorsanız zaten o dönemlerde farklı bir yaklaşımı size gösterdiğimi hatırlıyorum ya. Daha bir estetik odaklı bir durum vardı. Şu an öyle bir hedef yok tabii, spesifik bir isim koyamam buna ama gene hani elimden geldiğin en iyisini olacağı, en iyi gözüktüğüm bir hal olacak. Bu arada bu kararı nasıl verdim? Şöyle anlatayım. Şimdi ben dediğim gibi Paris'ten önce ilaçları kullanmayı bıraktım. Gerçekten bu birazcık böyle hani işte unuttum falan filan, dedim ki almayacağım. Ve almadım 2,5 hafta boyunca ve gerçekten 2,5 haftanın sonunda kendimi iyi hissettim yani. İyi hissettim. Mental anlamda, fiziksel anlamda çok fazla tabii bir anda etkisini göremezsiniz ama iyi hissettim kendimi. Ve o süreçte de hani bu iyi hissetme halinin benim asıl kendi nezdimce size aktarmak istediğim noktalarda daha faydalı olacağını düşündüğüm için, bu yani ağır olmamın bir sebebi yok şu an. Ağır olmama gerektiren bir durum yok. Tabii ki de çok keyifli. Yani 200 kilo bench atmak çok keyifli bir şey. Ya da 155 kilo olup hayvan gibi olmak da keyifli bir şey. Ama bu keyfin neticesinde de vermeniz gereken şeyler var. Yani bugün de o yemek yükü mesela çok fazla. Artık öyle bir yeme isteği de yok içimde yani. O zamanlar gerçekten o hedefe kitli olduğun zaman senin için hiçbir şeyin önemi yok. Yapıyorsun. Ama şu an günün sonunda bana bir hizmet etmeyeceğini bildiğim için çok fazla açıkçası yemek yeme isteğim de yok içimde. O yüzden durum bu. Deneyeceğiz yani. Her şey denediğimiz gibi bunu deneyeceğiz. Hem bu süreçte optimal cart cırt lux lux çalışırız. İnceden. Ufak ufak. Başka şeyler deneriz. Güzel bir diyet yaparız. Biraz yağ oranımızı düşürürüz. Falan fistan. Bu arada kilo verdikçe antrenmanların da keyfi artıyor çünkü antrenman yapma işi de rahatlaşıyor yani. Tekrardan böyle 2022'ye dönmüş gibi hissediyorum kendimi orada. Sonracığıma. Şimdi uyandık, vitamin sekansını yapıyoruz. Sonra belki bir ince berber. Haftada 3 gün berber. Vitaminlerimizi alalım abi. Antrenman öncesi öğün.
ya. Şu leğende yemek yiyorsan bir sıkıntın yoktur. Sanki hayvan mama kabı gibi ha. Evet. Şimdi telefondan çekiyorum. Ozumayı berberde unuttum. İlk hareket şey yapacağım. Leg curl. Oturarak. Bir set daha atacağım. Sonra biraz kalça. Neredeyim lan? Sonra biraz kalça. Sonra bir ince daha leg curl atarız yatarak. Back extension falan filan. Kalça. Bütün antrenmanı koymayabilirim. Şimdi hip thrust yaptık. Back extension yaptım, onları çekemedim. Şu arkadaşı yapacağım. İnceden. Sonra bir de keşke bunda hemen arka kamerayı alabilsem. Bir de şurada calf yapacağız 3 set. Okey'iz. Yeah. Şimdi antrenmandan çıktık. Eve gidiyor oraya. Oyun atacağım. Güzel antrenmanlı. Nasıl bir süreç bekliyor şimdi beni? Şöyle bahsedeyim beyler. Şimdi geçen sene kilomu sabit tutarak olduğum yerde recomp oldum denebilir. Yani recomp ne demek? Yani kilom 1-2 kilo artarak daha form değişti yani. Normalde 140 kiloda mesela asla bu kadar yağsız olmazken şu an 140 kiloda bayağı yağsız gezebiliyorum. Aynı zamanda birçok şey deneyimledik tabii. Kendimi adına, antrenman konusunda vesaire. Ve her bölgeyi neredeyse eşit çalışıyordum. Yani bu ne demek? İşte hani ileride olur ki yani tekrardan böyle büyürüm diye düşündüğüm için yani öyle bir hedefim olduğu için açıkçası her bölge eşit volümde ve eşit öncelikle çalışıyordum. Yani sırt mesela ya da işte göğüs hala yapıyordum çok fazla. Mesela quadlarıma çok fazla yapıyordum. Hala quad volümüm yüksekti. Fakat baktığınız zaman mesela şu an ekstra bir quad volümüne ihtiyacım var mı? Yok. Quadlarım zaten hamstringlerim ve kalçama göre çok acayip önde. Daha büyük bir quad'a gerek var mı? O da yok. Pantolon giyemiyorum. Yani açık konuşayım. Daha büyük quad'lık bir durumum var mı? O da yok. O yüzden mesela quad volümünü bayağı bir kısmayı düşünüyorum. Sıkılığını da aynı şekilde. Sonra mesela kollarım hala en geride olan bölgem. Onun sıklığını arttırdım. Biraz daha fazla kol çalışacağım. Atıyorum mesela göğüs çok gerek var mı? Yok. Omuz çok gerek var mı? Yok. Yani tabii çünkü adeleyi korumak gerçekten çok yüksek bir volüm istemiyor. Yani benim kendi görüşüm haftada 4 ağır setle, 3-4 ağır setle var olan adaleyi koruyabildiğinizi düşünüyorum. 3 set, 4 ağır set falan o setlerde koruyabileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında mesela kalflarım geride, yani genel anlam posteriorumun geride çok. Benim işte sırtımın derinliği çok yok, genişliği olsa da kalflarım eksik, kalçam eksik, hamstring eksik. Bunlara odaklandığım, işte daha yağ oranını düşürdüğüm, kilo verdim. Buradaki kilo vermek bu arada böyle yağdan kaybetmekten ziyade kastan da işte glikojen deposundan da su tutumundan da bir feragat etme söz konusu. Bu da tabii ilaçların çok yüksek oranda azalmasıyla mümkün olacak bir şey ve aynı zamanda tabii o kadar yüksek
kalori alımı olmayacak. Yani aç kalacağım vesaire vesaire. Deneyeceğiz yani. Denemeyeceğiz, yapacağız. Bu da bana tabii böyle ekstra bir heves, ekstra bir motivasyon vermiyor değil. Zaten her sene bir şekilde kendimi zorlayacak bir şey buluyorum yani. Çünkü bu şekilde daha keyifli oluyor her şey. Hadi be abim be, hadi be abim be. Kışa da hazırız zaten biliyorsunuz. Gerekli bütün şartları sağladık. O yüzden... Evet, günaydın. Şimdi 3. günün sabahındayız. Yeah. Gökhan'ım buraya koy lütfen. Samimi bir an oldu bizim için. Çok hızlı kilo veriyorum. Acayip. Çünkü gerçekten uzun bir süredir. Uzun bir süre olmadı aslında. 3 yıldır. 3,5-4 yıldır steroid kullanıyorum ve ilk defa bıraktım gibi bir şey oldu. Ya da bu düzeyde bıraktım. Yeah. Bu arada bayağı da bir yağ yakıyorum sonuçta. Çünkü diyetime de dikkat ediyorum. Antrenmana da dikkat ediyorum. Tartıyı göstereceğim size şimdi. %34,2. Oğlum yalnız harbiden yeni uyandım ya. Bu nedir ya? Evet, neyse. Şimdi bir inceden bir kardiyo yapacağız. Bir 30 dakika bir inceden bir yürürüm. Ondan sonra bugün sırt günü zaten. Sırt yapacağız. Kilo düşüyor. Rahatlıyorum mental anlamda, her anlamda. Kardiyodan önce hiçbir şey almayacağım. Hiç uyarıcı bile almıyorum. Yani her şeyi kestim. Saf beyin gücüyle yapacağız her şeyi. Wow. Wow. Yes. Eğim yok. Sadece adım aldım. Onaylı. Evet, şimdi sabah makine Talha 400 kilo squat yaptı. Onun yanındaydık. Orayı YouTube'a çekemedim hiç. Gerçi onu nasıl YouTube'a çekeyim? Her şeyi bir anda yapamam. Yayın açtım onu yani. O kadar da değilim. Şimdi bugün niye... Gökhan bu arada kamerası yok. Ozmo'yu tutuyor şu an. Bugün sırt yapacağım. Kulaklığımı takıp sadece antrenman yapmak istiyorum. Gerçekten arkadaşlar ya. Kulaklığımı takıp antrenman yapmak istiyorum. Ama önce ne yapmam lazım? Kendime gelmem lazım. Kendime nasıl geleceğim? Kahve içeceğim. Kahve içeceğim. Başaracağım anne. Senin için başaracağım. Bunların hepsini lansmandakileri Alafon koduyla alabilirsiniz. Kanka, bana bir motivasyon konuşması yap. Ne yapayım şu an?